20. yüzyıl psikolojisinin iki dev ismi, Sigmund Freud ve Carl Jung. Onların hikayesi aslında sadece bilimsel metinlerle değil, birbirlerine yazdıkları özel mektuplarla, o satır aralarına sızan duygularla yazıldı. Bu mektuplar bize ne mi anlatıyor? Önce büyük bir hayranlıkla başlayan, sonra neredeyse bir baba-oğul ilişkisine dönüşen ve en sonunda da psikoloji tarihinin en sert, en keskin yol ayrımına varan bir hikayeyi. Her şey işte bu cümledeki o derin hayranlıkla başlıyor. Genç, parlak, yetenekli psikiyatr Carl Jung, psikanalizin kurucusu Freud'a duyduğu o büyük saygıyı bu kelimelerle ifade ediyor. Düşünsenize bu aslında entelektüel bir devin omuzlarında yükselme arzusunun ve çok samimi bir takdirin sesi. İşte asıl soru da bu, değil mi? Yani bir akımın geleceğini omuz omuza inşa etme hayali kuran bu iki zihin, nasıl oldu da birbirine bu kadar yabancılaştı, yollarını ayırdı? Gelin, şimdi mektupların izinden giderek bu sorunun cevabını, o büyük kırılmanın ardındaki gerçek nedenleri arayalım. Bu fırtınalı ayrılığı gerçekten anlayabilmek için önce her şeyin başladığı o aydınlık günlere gitmemiz lazım. İki parlak zihnin birbirini bulduğu o heyecan dolu ilk anlara. Şunu unutmamak lazım, o dönemde Freud, devrimci fikirleriyle akademik dünyada yapayalnızdı. Jung'un Zürih'ten uzattığı el, onun için entelektüel bir can suyu oldu. Mektupları, aradaki mesafeleri anında eriten bir köprüydü adeta. Fikirler, vaka analizleri, teorik tartışmalar o mektuplarda resmen dans ediyordu. Freud'un bu temennisi, kurdukları bu bağa ne kadar büyük bir önem verdiğini gösteriyor aslında. Ama bu cümlede sanki gelecekte yaşanacakların bir fısıltısı var gibi değil mi? İçinde hem büyük bir umut hem de belli belirsiz bir endişe saklı. Adeta fırtına öncesi bir sessizlik. İlişkileri çok kısa bir sürede profesyonel bir ortaklığın çok ötesine geçti. Freud ve Jung arasındaki o karmaşık dinamik, kaderlerini belirleyecek güçlü bir metafor etrafında şekillendi. Baba ve oğul. Bu onlar için hem büyük bir güç kaynağı oldu hem de zamanla taşınması çok zor bir yüke dönüştü. Freud'un bir endişesi vardı. Yahudi olduğu için antisemitizmin yükseldiği bir dünyada fikirlerinin göz ardı edileceğinden korkuyordu. İşte tam bu noktada İsviçreli bir protestan papazının oğlu olan karizmatik ve parlak Jung, psikanalizin geleceği için mükemmel bir adaydı. O, bu hareketin dünyaya açılan yüzü olacaktı. Freud'un bu samimi itirafı, meselenin ne kadar kişisel olduğunu gözler önüne seriyor. Bu sadece stratejik bir ittifak değildi. Kendi mirasını emanet edeceği oğluna yaptığı çok kişisel bir yatırımdı. Jung'un o doğal cazibesi, Freud'un kendi deyimiyle itici bulunan yönlerine dengeleyecekti. Şu zaman çizelgesine bir bakın, işbirlikleri ne kadar hızlı ve verimli başlıyor. Sadece 4 yıl. 4 kısa yıl içinde Viyana'daki ilk buluşmadan uluslararası bir birliğin başkanlığına uzanan müthiş bir başarı öyküsü. Ama bu altın yıllar göründüğü kadar sağlam temeller üzerine kurulu değildi. Çünkü o parlak ortaklığın temellerinde zamanla derinleşecek olan teorik çatlaklar çoktan belirmeye başlamıştı. Veliaht Prens, babasının dogmalarını, yani sorgulanamaz kabul ettiği fikirlerini sorgulamaya cüret edecekti. İşte bütün anlaşmazlığın kalbi tam olarak burada atıyordu. Libido. Freud için libido, her şeyin merkezindeki o cinsel dürtüydü. Bu, onun teorisinin pazarlığa kapalı, sarsılmaz temel taşıydı. Ona göre insan ruhunun tüm gizemleri bu anahtarla açılabilirdi. İşte bu iki cümle aralarındaki o devasa uçurumu özetliyor. Freud, insan ruhunu geçmişin ve bastırılmış arzuların bir sonucu olarak görürken, Jung, geleceğe, insanın potansiyeline, evrensel sembollere bakıyordu. Biri ağacın köklerini, diğeri ise gökyüzüne uzanan dallarını inceliyordu. Bu artık basit bir fikir ayrılığı değil, iki farklı dünya görüşünün çarpışmasıydı. Jung'un Freud'un bir öğrencisine yönelik bu eleştirisi aslında oklarını doğrudan Freud'a yöneltiyordu. Psikanaliz hareketinin sorgulanamaz bir dogmaya dönüşmesinden, efendinin sözüne yemin eden müritler yaratmasından rahatsızdı. Bu onun entelektüel bir özgürlük çığlığıydı. Ve tahmin edebileceğiniz gibi teorik anlaşmazlıklar kaçınılmaz olarak kişiselleşti. Bir zamanlar sıcaklık ve hayranlık dolu olan o mektupların yerine giderek soğuyan, iğneleyici, mesafeli bir ton aldı. Entelektüel bir tartışma yavaş yavaş bir güç mücadelesine dönüştü. Ve takvimler 1913'ü gösterdiğinde, o yıl 7 yıllık yoğun bir ilişkinin, mektuplarla örülmüş o sıra dışı dostluğun ve entelektüel ortaklığın bittiği yıl oldu. Kopuş hem çok acı vericiydi hem de artık geri dönülmezdi. Bu cümle,
Jung'un entelektüel bağımsızlık ilanıdır aslında. Artık Freud'un gölgesinde yürümeyeceğini, kendi yolunu çizeceğini açıkça ilan ettiği bir veda mektubu gibidir. Jung'un ayrılışını daha iyi anlamak için Freud'un kendisinden ayrılan bir başka önemli isim olan Alfred Adler'e karşı tutumuna da bakmak lazım. Freud için psikanaliz bir bilim olduğu kadar aynı zamanda korunması gereken bir kaleydi ve o, bu kalenin taviz vermeyen tek komutanıydı. Ve işte son entelektüel darbe. Jung, bu sözlerle Freud'u kendi gelişen fikirlerini kavrayamayacak kadar dogmatik ve kapalı olmakla suçluyor. Artık aralarındaki tüm köprüler atılmıştı. Baba ve veliaht prens yollarını kesin olarak ayırmıştı. Ama bu kişisel trajedi psikoloji bilimi için yepyeni bir başlangıç oldu. Onların bu büyük savaşı insan zihnini anlamak için iki büyük ve rakip düşünce okulunun doğmasına neden oldu ve psikolojinin ufkunu sonsuza dek genişletti. Şu tablo bu iki farklı rotayı ne kadar net özetliyor. Bir yanda Freud'un bireyin geçmişine ve bastırılmış cinselliğine odaklanan psikanalizi, diğer yanda Jung'un tüm insanlığın ortak mirasına, mitlere ve maneviyata kapı aralayan analitik psikolojisi. Biri kişisel tarihin izini sürüyordu, diğeri ise kolektif hafızanın peşindeydi. Ayrıldıktan sonra ikisi de kendi yollarında inanılmaz derecede üretken oldular. Freud bize zihnimizin derinliklerindeki o ilkel dürtüleri yani idi ve onu dengelemeye çalışan benliğimizi yani egoyu anlattı. Jung ise hepimizin paylaştığı evrensel sembollerden yani arketiplerden ve ortak bir insanlık hafızası olan kolektif bilinç dışından bahsetti. Hatta bugün dilimizden düşürmediğimiz içe dönüklük ve dışa dönüklük kavramlarını psikolojiye kazandıran da ta kendisiydi. Kısacası onların hikayesi, bir dostluğun ve bir hayalin yakılışı olsa da aynı zamanda yepyeni fikirlerin doğuşuydu. Belki de bu büyük çatışma olmasaydı, psikoloji bugünkü zenginliğine ve derinliğine asla ulaşamayacaktı. Bu sorunun net bir cevabı yok belki de. Belki de her ikisidir. Bir baba, oğlunu, bir harekette veliahtını kaybetti. Ama dünya, insan ruhunun o sonsuz derinliklerini keşfetmek için iki farklı, iki güçlü ve ölümsüz harita kazandı. Bu sorunun cevabını biraz da size bırakalım.